Merhabalar, iyi akşamlar. Hepinize tekrardan. Bugün yine yeni bir canlı yayınımızda sizlerle hep beraberiz. Hocam nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, teşekkürler. Herkese buradan iyi akşamlar diliyorum. Hocam nasıl gidiyor? Biraz sohbet edelim. Gününüz nasıl geçti? Günümüz iyi, güzel geçti. Rutin, e, bildiğiniz gibi diyeyim yani. Evet. Peki. Hocam yine gündem sarsılıyor. Yani birçok konumuz var. Konularımızla ilgili zaten birazdan görsellerimiz gelecek. Üzerlerine konuşacağız. Sıcağı sıcağına Galatasaray yarı final yolunda bugün Fatih Karagümrük Spor'a 2-0 kendi saha ve seyircisinin önünde 2-0 mağlup olarak elendi hocam. Maçı yakından izlediniz, takip ettiniz. Şöyle bir altyazı veriyorum. Biraz değerlendirin hocam isterseniz. Bir giriş yapalım artık yayınımıza. Ne diyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Notlarınızda ne var? Evet. Ajandanızdaki konular ne? Şöyle ben bizi de biraz ortalayacağım. Siz devam edin hocam. Evet. Evet. Öncelikle buradan yarı finale yükselen Fatih Karagümrük takımını, teknik heyetini ve yönetimini güzel futbollarından ve galibiyetlerinden dolayı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bu maçta sonuna kadar galibiyeti hak ettiler diye söylüyorum. Dün Fenerbahçe maçında maçın yani mağlubiyetin diyeyim, daha doğrusu Fenerbahçe'nin mağlubiyetinin sorumlusu İsmail Kartal olduğunu belirttiğimiz gibi bugünkü maçın mağlubiyetinin de sorumlusu Okan Buruk olarak söyleyebiliriz. Nedenine gelince Okan Buruk hafta sonu oynayacağı Beşiktaş derbisini düşünerekten büyük bir rotasyona gitmiş. Büyük bir rotasyona gitmiş. Başta Galatasaray'ın atanı ve tutanı ikisi de yoktu. Muslera ve Icardi ikisi de yoktu. Ayrıca orta sahada Mertens, Torreira, Kerem Demirbay gibi en etkili silahlarını yedek bırakmıştı. Evet hocam. Uzun zamandır sakat olan Oliveira'yı ve orta sahada bir türlü verim alınamayan Berkan'ı orta sahaya koymuşlardı. İstedikleri verimi her ikisinden de alamadılar. Bir türlü yani istedikleri verimi alamadılar. Bunlara ek yani Tete her zamanki bildiğimiz Tete gibiydi. Varlığıyla yokluğu belli değildi. Ayağına aldığı Tarihin en kötü Brezilyalısı hocam Tete. Evet. Ayağına aldı. Tarihin en kötü Brezilyalısı Tete hocam. Aynen. Buna diğer Brezilyalıyı da ekleyebiliriz yani. Vinicius'u da ekleyebiliriz diye söyleyebilirim yani. Vinicius'u da ekleyelim hocam. Evet. Ayağına aldığı her topu ezdi. Bir türlü istediğini yapamadı. Bunlara yani Berkan'a, Oliveira'ya veya Tete'ye bir de Zaha ayak uydurdu. Zaha ayağına geldi açık alanda, etrafında kimse olmadan ayağına aldığı topu 10 metre driplingle götüremedi. 10 metre driplingle götüremedi. Adam tamamen bitmiş demek istemiyorum da yani böyle bir şey olamaz ya. Tamam, ceza sahası içerisinde bazı hareketleri falan var. Anlık böyle dönüşleri falan var. Güzel yani. Ancak yani ayağına aldığı topla gidemiyor adam. Gidemiyor. Ayrıca burada bir şey daha belirtmek istiyorum. Vinicius yedek olarak sahaya çıkana kadar Galatasaray'ın santroforunun kim olduğunu ben anlayamadım. Yani eski tabirle söylüyorum 9 numara dediğimiz santroforun kimin oynadığını ben bilemedim yani. Böyle saçma sapan bir diziliş olamaz ya. Maalesef bütün bunlar mağlubiyetin de habercisi oldu.
Hocam Bu direkt Okan Buruk'a yazar. Nasıl dünkü maç İsmail Kartal'a yazar dediysek bugünkü mağlubiyette Okan Buruk'a yazar. Okan Buruk hocamız hiç kusura kalmasın. Bu kadar net söylüyorum. Yani Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkacaksın ya. Yani madem rotasyon yapacaksan normal kadronla çık. Baktın maçı domine edeceksin. Domine ettin. Aldın bir gol, 2 gol aldın. Ondan sonra yavaş yavaş kontrollü bir şekilde futbolcuları çek. Beşiktaş maçına eğer düşünüyorsan. Ama maalesef yani maçın başında bunu yapması çok büyük hataydı. hocam, Evet hocam. Okan Buruk her ne kadar basın açıklamasında kupa ve ligi aynı şekilde önemsiyoruz dese de sahaya çıkardığı rotasyonlu kadroyu göz önünde bulundurduğumuzda, hele özellikle ligde şans bulamayan, yani çok fazla süre bulamayan Zaha, Tete, ondan sonra Günay, bu tarz oyuncular için vazgeçilmez bir fırsattı bu. Yani bu tarz maçlar, kupa maçları, ligde çok fazla süre bulamayan veya hiç süre bulamayan futbolcular için vazgeçilmez maçlardan bir tanesidir kupa maçları. Yani ellerine gelen şansları bu oyuncular iyi değerlendiremediklerini düşünüyorum ve Galatasaray Spor Kulübü'nün, takımının sezon sonunda Zaha'ya iyi bir teklif geldiğinde hemen elden çıkarmalı. Tete'ye aynı şekilde keza. Ondan sonra Günay'ın yerine iyi ve sağlam bir yedek kaleci Muslera ile hemen anlaşıp derhal Galatasaray yönetiminin Muslera ile 1+1 sözleşme daha önerip hemen teklifi uzatmaları lazım ki bugünkü maçta da gördük. Muslera'sız asla olmuyor. Yani veya Muslera ayarında bir kaleci getirecekler. Galatasaray'ın kalesini teslim etmeleri gerekiyor. Yönetimin, teknik heyetin. Tete, istediğimiz verimi alamıyoruz. Evet, zaman zaman iyi oynadığı maçlar var ama ben yeterli istikrara sahip bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Zaha'nın isteksizliği, oyunun içerisindeki isteksizliği bence Galatasaray takımını taşıyabilecek nitelikte bir oyuncu olmadığını düşünüyorum. Yani Galatasaray bu oyuncuya bir gömlek büyük geliyor veya artık kafasında ne varsa, ne düşünüyorsa, kardeşim olmuyorsa sezon sonu lütfen oturun, kulüple anlaşın ve ayrılın git yani. Ayrıl git. Yani bu iş bu şekilde olmaz, olmayacak da. Kaleye de dediğim gibi sağlam bir kalecinin alınması gerekiyor. Yedek de olsa. Zaten Altay'la bir görüşme gerçekleştirmiş Galatasaray Kulübü. Sözlü olarak anlaştıklarını duyduk, biliyoruz. Sanırım Altay'da önümüzdeki sezonda gelecek diye bir haber var. Umarım o da gerçekleşir. Yerli ve milli, yani Muslera'yla forma savaşı en azından kızışırsa kalede, biraz daha rekabet ortamı oluşursa daha da iyi olacağını düşünüyorum. Bu sonuçla beraber Türkiye Ziraat Kupası'nda yarı finalde Ankaragücü Beşiktaş'la, Trabzonspor'da Fatih Karagümrükspor'la eşleşti hocam. Yani bu 4 takım arasında yapılacak maçlar sonucunda 2 takım finale çıkacak. Benim öngörüm burada Trabzon ve Beşiktaş finali olacak diye düşünüyorum. Beşiktaş'ın da finalde Trabzon'u yeneceğini düşünüyorum. Yani bugünkü maçtaki durum bu. Bu arada Fatih Karagümrük kadrosunu da tebrik etmek istiyorum. Yani teknik direktöründen oyuncularına kadar zaten bu tarz kupa maçları Anadolu takımlarının vazgeçilmez kulvarları. Yani ligde aslında kaliteli takımlar, evet, ama lig maratonunda yeterli kadroya sahip olamadıkları için kupada daha başarılı performanslar sergiliyorlar ki bu da doğal. Alacakları kupada bir kupayla seneye UEFA'ya gitme şansları, olasılıkları var. Dolayısıyla Anadolu takımları için de
ve Anadolu takımlarının içerisindeki futbolcular içinde vazgeçilmez. Kendilerini de aynı zamanda vitrine koyuyorlar. Yani Türkiye çerçevesinde konuşuyorum. Vitrine koyuyorlar. Dolayısıyla hem teknik direktörler için hem futbolcular için kariyerlerinde bir tane de Türkiye Kupası ilave etmek için mücadelelerini veriyorlar. Büyük takımlar özellikle bu sezon bazında baktığımızda Fenerbahçe ile Fenerbahçe'nin Ankara Gücü'ne elenmesi ve Galatasaray'ın da bugün yarı final mücadelesinde Fatih Karagümrük'e elenmesi biraz daha lige ağırlık verdiklerini, işte sizin de bahsettiğiniz gibi Beşiktaş maçına hazırlandığını, yani tamamen rotasyonu. Ya hocam rotasyon diyoruz da kağıt üzerine baktığımızda oyuncuların hepsi çok iyi oyuncular ya. Yani ben şimdi bakıyorum Tete, Zaha, ondan sonra Oliveira. Mesela Oliveira geçen sezon şampiyonlukta falan hep tam pay sahibi olan futbolculardı. Tabii sakatlık falan anlıyorum ama yani bir futbolcu özellikle kağıt üzerine baktığımızda bu şekilde profesyonel futbolcu, biraz da yaş da geldi artık hocam ya. Yaşlı Oliveira bazında söylüyorum yani. Yaşı da geldi artık. Oyunla düşmeye başladı. Valla hocam durum bu ama onun dışında yani sportif olarak durum bu. Karagümrük bugün Galatasaray'ı eleyerek bir başarıya daha imza attı. Yarı finalde rakibi Trabzonspor oldu. Ee, Onun dışında çok fazla gündemimiz var, haberlerimiz var. Ben şöyle bir hemen şu altyazıyı vereceğim. Ne diyorsunuz hocam? Tarihin en pahalı kadrosunu kuran Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda kendi evinde elendi. Evet, maalesef dediğiniz gibi Galatasaray burada bırakın Ziraat Türkiye Kupası'nda elenmeyi, yapmış olduğu bu transferlerle Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmuştu. Şampiyonlar Ligi'nde başarı bekleniyordu. Olmazsa Avrupa Kupası'nda başarı bekleniyordu. Ancak belirli bir aşama kaydettiler, belirli bir şey kaydettiler. Ancak maalesef istedikleri sonuçları alamadılar. Yani istedikleri yere gelemediler. Tamam, olabilir, Avrupa'da elenmiş olabilirsin. Ancak tamam, ligde de hala iddian sürüyor. Ziraat Kupası'nda elenmek ne demek? Yani elenmek ne demek? Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani sen Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmuşsun. Tarihin en pahalı kadrosunu kurmuşsun. Yani burada demin ki dediğim gibi yani burada Okan hocamın çok büyük hatası var diye düşünüyorum. Ayrıca burada deminki maçla ilgili kaleci konusunda bir antiparantez bir şey vermek istiyorum. Yenilen 2 golün ikisinde de Günay 6 pas çizgisine kadar çıkmıştı. Yani burada Muslera'yı izlediğimiz vakit Muslera tamam, çıktığı durumlar tabii ki çok oluyor. Hatta yeri geliyor ceza sahası dışına da çıkıyor. Ancak burada 2 golün ikisinde de Günay'ın hatasının olduğunu düşünüyorum ben. Hocam ben var ya neye hayret ediyorum biliyor musunuz? Ya Günay kaç sezondur Galatasaray forması giyiyor ve Muslera'nın arkasında yedekte oturuyor. Bunlar her gün antrenmanda birlikte mesai yapan, birlikte vakit geçiren, birbirlerini gelişimine katkı sağlayan oyuncular. Kaleciler bazında da söylüyorum. Yani hiç mi bir şey öğrenmedin? Hiç mi bir şey futboluna katamadın? Ya anlayamıyorum hocam. Gerçekten anlayamıyorum. Yani insan kendisini geliştirmez mi? Veya maç eksikliği diye bir şey olabilir mi hocam? Yani hani oynamama artık yeteneklerini de kaybetme noktasına gelme durumu. Yani bunun etkili olabileceğini de düşünüyor musunuz hocam? Bu arada Yani mesajlarımız da var. Mesajlarımızı da ben yayına getireceğim. Siz devam edin hocam. Yani burada yani maç eksikliği kendini geliştirmeden ziyade özgüvenle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani mesela bunu Günay'la birlikte Oliveira'da da görebiliriz. Bayağıdır Oliveira ilk 11'e maçlara çıkmıyor.
Yani bu yeteneksiz anlamına gelmez. Yani veya yeteneklerini yitirme anlamına gelmez de bir nevi özgüven veya kondisyon veya işte ne bileyim atletik yani hareketlilik gibi konularda eksiklik olur yani. Ondan mütevellit de yani istedikleri verimi veremezler. Yani istediklerini sahaya yansıtamazlar. Bunda hem Günay'da hem Oliveira'da bunu bugün görmüş olduk yani. Ya olay tamamen yetenek kaybından ziyade fiziksel olarak oynamamalarının vermiş olduğu maç içerisindeki kondisyon düşüklüğüne bağlıyorsunuz hocam anladığım kadarıyla. Evet, evet. Bu arada izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizi izledikleri, takip ettikleri için. Kendilerinden ricam lütfen yayınımızı beğenip abone olun. Bizlere katkılarda bulunmanızı rica ediyoruz. Bizler de motivasyon olarak sizlere daha iyi içerikler ve daha iyi kafa yapısıyla sunumlar yapabilelim. Emre Kayıkçı, Emreciğim teşekkür ediyorum. İyi yayınlar krallar demiş. Sağ olasın kral. Bizden de sana teşekkürler. Sağ ol, var ol. Emre bu arada Mersinli kendisi. Evet. Belki hani Mersin'e falan gittiğinde sizi tanıştırma durumu söz konusu da olabilir. Bir yan yana gelirsiniz. Birer çay kahve, sohbet, muhabbet eşliğinde tanışırsınız diye düşünüyorum hocam. Metin Akbulutlar transferler tam fiyasko. Tete'nin yapamadığını Mendes tek seferde yaptı diyor. Ya Metin Bey teşekkürler öncelikle mesajınız için. Sağ olun. Evet haklısınız. Tete zaten sezon başından beri o kadar istikrarsız bir futbol oynuyor ki Galatasaray'a kattığı katkı çok az. Yani evet katkıları var. O da almış olduğu paranın karşılığı olarak olması gereken zaten TT'den beklentiler de bu yönde. Dolayısıyla ben kendi adıma şunu söylüyorum. Galatasaray'a çok fazla bir katkısı olmadı. Bu saatten sonra da olacağını zannetmiyorum. Sadece TT değil, Zaha, Ziyech, Endombele ve Oliveira olmak üzere zaten bunlarla sezon sonunda yollar muhtemelen büyük bir ihtimalle ayrılacaktır diye düşünüyorum. Belki Zaha'nın sözleşmesindeki maddeler, durumlar biraz farklı olabilir. İyi bir talip çıkarsa veya oturulup konuşulması gerekiyor yönetimin. Erdem Başkan'ın bir an önce bu konuya da el atmasını, Okan Hoca ile de görüşüp, zaten Okan Hoca ben şunu düşünüyorum. Zaha'yı Okan Hoca büyük bir ihtimalle kafasında artık yavaş yavaş silmeye başladı. Özellikle Prag maçında ortaya koymuş olduğu silik futbol, yani sen bu maçta oynamayacaksın da hangi maçta oynayıp da takıma skor katkısı sağlayacaksın veya arkadaşlarına asist katkısı sağlayacaksın. Yani bence o maçta Okan Hoca Zaha'yı sildi. Bu saatten sonra da kolay kolay oynatacağını, ya evet oynatır ama çok da kolay oynatacağını zannetmiyorum. Sezon sonu da mutlaka ayrılma ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum hocam. Evet, Yani Barış Bey burada buyurun. Metin kardeşime ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Transferler tam fiyasko. Tete'nin yapamadığını Mendes tek seferde yaptı diye yorumda bulunmuş. Metin kardeşimize sonuna kadar katılıyorum. Transferlerde gerçekten Galatasaray Şampiyonlar Ligi adı altında kurmuş olduğu tarihin en pahalı transferlerinde maalesef istediği verimi alamadı ve Tete'de yani programımızın başında söylediğimiz gibi yani Brezilya'nın en kötüsü diyebilirim En yani kötü şu an. Brezilyalı. En kötü Brezilyalı diyebiliriz yani öyle söyleyeyim. Metin kardeşim çok güzel tespit yapmış. Kendisine buradan çok çok teşekkür ediyorum. Yani hocam ne oluyor acaba? Yani bir insan şimdi az önce söyledin. Yani yeteneğini kaybetmez. Fakat oynamadıkça oyun içerisindeki kondisyonu veya takımla olan bağını kaybedebilir. Ama
Yani bu kadar, bu denli, özellikle karşında mesela üst düzey bir takım yok. Avrupa'ya bir takım yok. Yani Karagümrük e, hani kendi yağında kavrulan, e, belli bir bütçesi olan, ya belki şöyle söyleyeyim, Icardi'nin almış olduğu transfer hani maliyeti, maaşını falan hepsini kattığımızda belki de Karagümrük'ün komple bir takımının eş değerde bir bütçesi var. Yani neticede, yani bunları da düşündüğümüzde insan, hani sadece Galatasaray nezdinde söylemiyorum bunu. Bütün büyük takımlarımız için söylüyorum. Yani biz tarafsız olarak olayı yorumluyoruz. Evet. Şimdi Barış Bey, burada dünkü yayınımızda da söyledik, hatırlarsanız. Burada sadece futbol açısından, yani kondisyon açısından, teknik açısından, insanın becerisi tabii ki çok çok önemli. Ancak burada onunla birlikte dün genç futbolcularımız için sizin önerdiğiniz yaşam stilleri, yaşam şekli, yani bu şu an yaşını bayağı almış futbolcularımız için de geçerli. Daha fazlası geçerli. Maçtan sonraki yani yemeleri, içmeleri, kalkmaları, düzenleri, hayat düzenleri, yani sadece futbol olarak değil, yani yaşam düzenleri de çok önemli. Bununla birlikte antrenmanlarda mesela eskiden duyardık, yani hep konuşulurdu. Antrenman bittikten sonra işte bilmem kim futbolcu kendi başına tekrar antrenmana devam etti. İşte şut çalışması yaptı, işte koşu çalışması yaptı, kondisyon yükledi falan, kondisyoner eşliğinde falan gibi haberler duyardık. Şu an ben öyle hiçbir şey duymuyorum. Öyle bir şey yok. Ve şu O an haberler hep futbolcular, Hacı'den gelirdi hocam be. evet, O evet, haberler hep aynen öyle. Hacı'den gelirdi. Haciz saatlerce serbest vuruş yapardı kaleye. Evet. Ayrıca o deminki söylediğimiz gibi ben futbolcuların kendine bu kadar çok yaşam tarzlarına diyeyim, yani uyku düzenlerine, yemelerine, içmelerine bu kadar fazla dikkat ettiklerini de düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Yani e, şeye baktım, bugünkü Karagümrük transferi, yeni transferi Marco'ya baktım. Fizik olarak çok güçlü, boylu postlu, yani gerçekten Buyurun hocam. evet, yani bana şeyi andırdı. Trabzonsporlu Onaçu'yu andırdı. Ancak sahadan çıkarken oyun değişikliği esnasında tam ekran kamera yakalayınca gördüm. E, Vücut artık böyle, yani kendini bırakma noktasına gelmiş. Yani Marco tamam bu maçta güzel oynamış olabilir ama dikkat etmezse ilerleyen süreçte e, oyundan çok çabuk düşer diye düşünüyorum. Çünkü hantal bir yapıya sahip. Yani bunu yaşam, buradaki futbolundan ziyade yaşam tarzından kaynaklan olduğunu düşünüyorum yani. Hocam bir de Karagümrük biliyorsunuz İstanbul takımı. İstanbul'da oynayan bir futbolcu için yaşamsal standartlar, yaşam kalitesine dikkat etmesi biraz zor olabiliyor. İstanbul'un gece hayatı, İstanbul'un e, yemek kültürü gibi etkenleri de var. Bunlardan futbolcular, özellikle yabancı futbolcular çok daha çabuk etkilenebiliyorlar. Çünkü kendi, yani baktığımızda şimdi İstanbul gerçekten Avrupa'nın sayılı ülkelerinden bir tanesi. Hem gece hayatı olsun, hem de yemek kültürü olsun veya ticari boyutu olsun, her anlamda İstanbul çok farklı. Geldiklerinde, İstanbul'a gelip transfer yaptıklarında da oyuncular bazen sapıtabiliyorlar. Farklı şeyler, yani futbolun dışına çıkabiliyorlar. Hocam bir mesajımız daha var. Hemen şöyle ekrana getiriyorum. Metin Şentürk, nacizane düşüncem bugün Galatasaray'da atan tutanın olmadığı gibi bir de kulübede sadece izleyici konumunda olan bir teknik direktör vardı. Metin Bey, mesajınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Zaten Mutlu Hocam bahsetti. İsterseniz Mutlu Hocam tekrar bir daha bir konuya değinsin. Buyurun hocam. Evet, Metin kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsunlar. Burada tamam, teknik direktörün yani büyük hatası var. Gerçi şöyle, izleyiciden ziyade ikinci yarı durumu fark etti. Hemen elini çabuk tutup değişikliklere gitti. Ancak yani maçı domine edemedi. Yani bunu bence, yani
ilk turlarda falan olsa derdim tamam kabul ederiz. Yani biraz daha zayıf demek istemiyorum ama biraz daha güçsüz takımlarla oynadığı için rotasyona gidebilirdi. Ancak burada yarı finale çıkacaksın sen. Yarı final ertesi final. Yani sen eğer rotasyon yapacaksan az kadronla çık. Az kadronla çık. Maçı domine Skoru getir. tabii maçı domine et. Ondan sonra tek tek futbolcuları sahadan al. Çek yani. Yani bunu biz bu aklımızda düşünebiliyoruz. Yani Okan Hocam'ın bunu düşünmesi lazımdı. Metin kardeşim de doğru söylemiş. Yani bir nevi izleyici konumunda kaldı yani. Değişiklik yaptı ama başında yani yanlış yaptığı için kurtaramadı maçı maalesef. Geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Galatasaray'a ligde başarılar diliyoruz. Şu anda tek kulvara düştü hocam. Yani Evet. baktığımızda şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi diyebiliriz. Yalnız Zaten ben dün Barış Bey burada şunu belirtmek istiyorum. Yani dünkü Fenerbahçe maçıyla bugünkü Galatasaray maçını kıyasladığımız vakit, değerlendirdiğimiz vakit Fenerbahçe'nin yani dün de iddia ettim. Fenerbahçe'nin biraz daha pasif oynadığını mı desem yani biraz daha pasif kaldığını söylemek istiyorum. Galatasaray çırpındı gerçekten çırpındı ama yanlış bir kadroyla başlamasının cezasını çekti. yani hocam Evet. Ben Fenerbahçe'den tabii konu açtığınız için şöyle söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'deki baskı bence daha fazla. Yani Galatasaray'da baskı daha az. Baskıyla baş edebilecek kapasitede bir teknik direktör var. Fakat Fenerbahçe'de bu baskıyı idare edebilecek bir hocanın, teknik direktörün olduğunu düşünmüyorum. Yani birkaç değil, bir iki zendeleme falan daha olsa ciddi anlamda kaos yaşayacak Fenerbahçe. Ben öyle düşünüyorum yani. Evet. Ya ben orada Fenerbahçe'nin baskı derken yani şey değil yönetim veya taraftar baskısı manasında değil. Yani kendi maçı yani rutin götürdü. Yani baskı yapmadı. Yani Hocam İsmail Kartal bu sezon bir kez daha şampiyon olur mu? yani olmaz diye bir şey yok. Yani olabilir. Niçin olmasın? Yani dediğim dün Hani de basın açıklamasında bir kez daha hayır, evet. dedi ya. Yok. Yine Yeniden yine şampiyon yine olacağız. şampiyon. İşte ya bir kez Yani daha yine. evet, evet aynen öyle. Yani şimdi dediğim gibi bu hafta yani derbi maçı var. Fenerbahçe'nin Hatay maçı var. Yani bunlar ilerleyen süreçte de birkaç hafta bu ligin seyrini her an değiştirebilir. Yani Fenerbahçe liderliğe yükselir, bir puan fark atar veya Galatasaray 4 puan fark atar veya yani buna benzer şeyler yaşanabilir. Buna herkesin hazırlıklı olması lazım yani. Bunu Hocam dün yani en geç bu benim şu anki söylediğimi en geç 3 hafta içerisinde yaşayacağız göreceğiz yani. Bu hafta dahil bunun içerisinde yaşayacağız göreceğiz yani. Evet. hocam dünkü Emre Belezoğlu'yla ilgili Fenerbahçe taraftarının yapmış olduğu işte küfürlü tezahürat, tepkisi sonucu sizin dün yayınımızda yapmış olduğunuz demeciniz viral oldu. Şu an tüm sosyal medya sizin videonuzu konuşuyor. Sizin videonuzu izliyor. Evet. Gerçekten dün vermiş olduğunuz mesaj gündem oldu. Sizi de tebrik ediyorum. Herkes o mesajınızı konuşuyor hocam. Evet. Hocam şimdi tabii spor evet ama dün yine konusunu açtık. Bir yayın ihalesi vardı. Yayın ihalesiyle ilgili bugün dün konuştuk. Dün ne demiştik hocam? Biraz isterseniz tekrardan bir tazeleyelim Evet. bilgilerimizi. Ne konuşmuştuk? Hatırlıyorsunuzdur Evet. herhalde. Evet hocam. Şimdi dün federasyonun daha doğrusu federasyona dolaylı yönden bir baskı yapıldığını Bein Sport'la olan anlaşmanın iptal ettirilmeye çalışıldığını, Saadettin Saran'ın bu ihale sürecini 3 yıldan 5 yıla çıkarılması gerektiğini ve
150 milyon euro gibi bir rakamların konuşulduğunu söylemiştik. Yani bugüne gelindiğinde sanki dünkü konuşmalarımızı teyit edercesine hemen Bein Sport'la olan sözleşme iptal edildi. Yani yeniden ihale açılacak, yani anlamı çıkıyor bu. Yani bundan sonrası tabii ne olur? Herhalde anlattığımız seyirde devam edecek gibi geliyor yani. Evet. Peki hocam, ama Saran grubunun da bu arada tepkisi de var. Yani Saran grubu diyor ki, yani biz diyor teklifimizi yaptık diyor. İyi de bir teklif verdik diyor. Bu diyor yani normal şartlarda diyor teknik olarak diyor Saran grubuna verilmesi gerekirken diyor siz diyor iptal ettiniz diyor. Yani bunun diyor bir teknik açıklaması olması lazım diyor. Dolayısıyla burada Saran grubunda şöyle bir mesajı var. Yayın ihalesine son konuşulan rakamlarla ilgili TFF Bey'inden yıllık 200 milyon dolar istedi diyor. Bu teklif kabul görmedi diyor Bein Sport tarafından. TFF Saran'a kademeli olarak değil, direkt olarak yıllık 150 milyon euro verin dedi. Kabul görmedi diyor. Yani sonucunda ihale iptal edildi diyor. Dolayısıyla bunun hemen arkasından şu mesajı getireceğim. Şimdi Süper Lig'deki kulüplerin tamamı Bein Sports'un teklifine sıcak bakmıyor. 3 sebebi var diyor hocam. Teklifin TL üzerinden yapılması, teminat mektubu verilmemesi, 2 sene önce Saran Medya'ya ihale verilmediği için bu sezon kulüplerin ettiği zararın 45 milyon euro olması. Yani Süper Lig'deki kulüplerin tamamı bu nedenlerden dolayı şu anki mevcut yayıncı kuruluş Bein Sports'a ihalenin verilmesine tekrardan sıcak bakmıyor hocam. Ne diyorsunuz? Evet, tabii kulüpler kendi açısından kendi ekonomilerini düşünmek zorundalar. Kendi hesaplarını buna göre yapıyorlar. Yani burada tabii 45 milyon zarar ettiğini derken kardan zarar etmiştir. Yani istedikleri parayı alamamış olabilirler. Yani o düşünceyle yapmışlardır bu açıklamayı. Saadetli Saran medya grubunun ihaleyi alması durumunda ne gibi bir kendilerine, yani şu anki Bein Sport'tan ne gibi daha fazla bir gelir elde edeceklerini de tam net olarak tabii bilemiyoruz. Bu ihale sonucunda ortaya çıkacak. Evet hocam. Yani Devam edelim. bakacağız, göreceğiz yani. Evet. Hocam Jabo TV yayınımıza katıldı. Sağ olsun, teşekkür ediyoruz. Mesajı var. Hayırlı yayınlar abi demiş. Jabo'ya teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol, var ol. Hocam ligimiz öyle bir hal alıyor ki, öyle bir yerlere gidiyor ki yani akıl fikir sır erdiremez oldum. Gerçekten artık hani futbol konuşmaktan öte sadece bu konulara odaklanmış durumdayız şu anda. Yani ihalesi var, hakemleri var. İşte herkes her ağzı olan konuşmaya başladı. Başkanlar konuşuyor, teknik direktörler konuşmaya başladı. Futbolcular yakında sahada birbirine girecek, kaos çıkacak. Zaten geçen Ankara Gücü maçında biliyorsunuz kavga çıktı. Yani küfürler, futbolcuların ettiği küfürler maç sonu falan ayyuka çıktı. Araya girdiler, zor. Yani bir kaos ortamı var. Ya ben şöyle diyorum. Ya kardeşim. Ya bugün özür diliyorum. Bu arada ben bugün için bir şey söylemek istiyorum. Yani Galatasaraylı futbolcuların maçtan sonra yani tabii tebrik edenler de oldu. Gördüm yani. Karagümrüklü futbolcuların hepsini, hakemler de dahil, hepsini tek tek tebrik etmeleri lazım. Başarılarından dolayı kutlamaları gerekir. Yani bu sadece Galatasaray için değil, bütün kulüplerimiz için yani olması gereken buydu. Karagümrük'ün sonuna kadar galibiyeti hak ettiğini düşünüyorum. Tebrik ediyorum. Bir üst turda da ilerleyeceği turlarda da başarılar diliyorum. Evet. Hocam ortalık yangın gidiyor, bağırıyor, çağırıyor herkes. Ya bir de öyle şeyler var ki iddia yani bir de diyor ki ispat, yani hani öyle şeyler söylüyor ki istihbaratlar var diyor, bilmem ne var diyor. Öteki çıkıyor başka bir şey söylüyor. Ya kardeşim
Yani dün konuştuk. Dün söyledim. Herkes yönettiği kulübü kendi şirketi gibi gözetip kollasa ve bu şekilde kulübünü yönetmeye kalksa, spor dışı eylemlerden, söylemlerden uzak kalsa, saha içine odaklanılsa ülkemizde çok güzel şeyler olacak. Fakat yani gerçekten anlam veremiyorum. Yani bunun sebebi, bunun gerekçesi nedir? Yani ne oluyor ki bu kadar? Ya tamam anlarım. Bir hata olur, iki hata olur falan. Hani söylersin, edersin. Bir de bunun bir söyleniş tarzı var hocam. Çıkarsın basının karşısına. Basının karşısında herkesi toplarsın. Dersin ki bugün basın toplantısı yapıyorum veya yarın dersin basın toplantısı yapacağım. Gelir herkes, sorularını hazırlar ve sen de belli bir süre çerçevesinde dersin ki bir saatlik bir basın toplantısı yapıyorum. İşte bir saatte atıyorum 15'er dakikadan soru sorulsa işte veya artık neyse yani 5'er dakikadan falan soru cevap şeklinde. Yani krizi bu şekilde de yönetebilirsin. Ama çıkıyorsun sosyal medyadan ya ver gidiver. Sosyal medyayı açıyoruz. O ona bir şey diyor. Bu buna bir şey diyor. Anlamsız şeyler. Yok sen işte ona ceza verdin de bu hareketten dolayı peki öbürüne niye vermedin? Bu penaltıyı verdin de o penaltıyı niye vermedin? Yani herkes böyle ya bir de öyle bir şey ki hocam teknoloji girdiği halde teknoloji şu anda var teknoloji var ama biz bir türlü şu sistemi doğru düzgün kullanamıyoruz hocam ya. Yani bu sistemi kullanmaktan bile aciziz yani. İnanılır gibi değil hocam ya. Şanlıurfa'da bir Süper Kupa finali oynanacak. Doğru mu hocam? Evet. Yani daha otomatik offside, yarı otomatik offside sisteminin altyapısı bile yok. Şimdi Ya biz hangi futboldan bahsediyoruz hocam? Barış Bey, şimdi şöyle söyleyeyim. Ben Şanlıurfa'da hem görev yaptım hem o statta Evet, çok maç izledim. evet. Şu anki final oynanacak stadyumda. E, Yani aslında kapasite olarak çok güzel bir stat. Tamam E, hocam Yani hiçbir itirazım yok. e, Tamam. teknik olarak, teknolojik olarak yani onun altyapısını muhakkak yapacaklardır, muhakkak hazırlayacaklardır. Yani Nisan'a kadar, Nisan 7'sine kadar e, onları halledileceğini düşünüyorum ben işin açıkçası. Ya Ve inşallah. Urfa'da bu maçın oynanması gerçekten ben çok sevindim. Çok sevindim. Tamam. Yani Tamam ama inşallah bu kupa bahanesine Urfa Stadı da böyle bir teknolojiye sahip olur tekrardan. evet. Yani bu da önemli hocam. Gerçekten çok önemli ya. Ya işte konuşuyor herkes. PFDK cezaları açıkladı diyor. Beşiktaş 1 milyon 20 bin TL. Fenerbahçe 512 bin TL. Galatasaray 400 bin TL. Dursun Özbek 39 bin TL. Selahattin Baki 39 bin TL. Sinan Boztepe 400 bin TL. İstihbaratım var diyordu Sinan Boztepe. Sinan Efendi, Sinan Başkan açıklayın abi şunları herkes rahatlasın ya. Neymiş bu istihbaratlar da hani gerçekten germeyin bu kadar bu toplumu ya. İnan var ya artık sokağa iş yerinde kimle konuşsam herkes futboldan gerilmiş yani. Sokaklar öyle, insanlar öyle. Ama işte Türk toplumu bu kaostan besleniyor hocam. Yapacak da bir şey yok yani. Gerçekten yazık. Hocam şöyle bakıyorum başka başlıklarımız neler var? Yani hocam şunu siz bugün istediniz. Şöyle bir yayına getireyim ben. Evet, Bunun üzerine de konuşacağız. evet, Dün bahsettiniz. Nürnberg'in evet. 18 yaşındaki yıldızı Can Uzun. Hocam bu haberi size bırakıyorum. Buyurun. E, Mikrofon sizde hocam. Evet. Şimdi dünkü yayınımızda bundan bahsetmiştik. Söylemiştim yani Almanya Bundesliga 2. Liginin en kariyerli şu an en pahalı futbolcusu diye ve Türkiye U21 milli takımında oynadığını ancak Almanya'ya geçtikten sonra orada A milli takım seçme konusunda baskıların olduğunu
kararsızlık olduğunu biliyorduk yani. Dün açıkladık yani bu kadar tesadüf olmaz. Bugün Hocam, e, hocam e, bakın, hocam bugün bakın. Artık bizler de evet, futbolda bir şeyleri takip ediyoruz. Artık bizler de bilgi sahibi oluyoruz. Zaten kendi çevremizden futbolla ilgilenen, yakinen insanlar var veya haberlerden artık yayılıyor. Yani siz bunu Amazon görüşmesi gerçekleştirdim. Onunla ilgili de seyircilerimize, izleyicilerimize bir müjde vermek istiyorum. E, evet. Başlık şu konu, hani eğer beklerlerse tamamen açacağım konuyu. Avrupa futbolunda genç nesil nasıl yetişiyor? Yani Avrupa futbolunda genç neslin nasıl yetiştiğini, futbol hayatına nasıl devam ettiğiyle ilgili biraz sonra bir müjde vereceğim. Bununla ilgili bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Birazdan onu açıklayacağım. Hocam buyurun, siz devam edin bu arada. Evet, bu kardeşimize Can Uzun'a hem Almanya milli takımı hem Türk milli takımı A milli takımda oynaması için teklifler götürdü. Can Uzun da bunda biraz tabii çevrenin ve ülkelerin baskısından dolayı biraz kararsız veya tereddütlerde kaldı. Ancak biz Can'ı biliyoruz ki e, tabii ki ülkemizi tercih edecek, tabii ki Türkiye'yi tercih edecek. Ancak böyle de bir bir durum söz konusu oldu, yani tercih söz konusu oldu. Dün de bahsetmiştik. Dediğimiz gibi de yanılmadık. Türk milli takımını Can kardeşimiz burada seçmiş oldu. Buradan kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Yolu bahtı açık olsun, başarılar daim olsun diyoruz. Amin. İnanıyoruz, Sakatlıksız, sağlıklı, evet, sıhhatli bir futbol hayatı diliyoruz. inanıyoruz ki Arda Güler gibi, Kenan gibi, Kerem Aktürkoğlu gibi, Barış Alper Yılmaz gibi bu Can kardeşimiz de başarıyı yakalayacaktır. Akabinde bu Mart ayında milli takımın kamp seçmeleri var. Hatta 26 Mart'ta sizin Avusturya ile oynayacağı maç var. Onun kamp kadrosuna çağrılma durumu var. İnanıyorum çağrılacaktır. Montella bunu es geçeceğini düşünmüyorum işin açıkçası. Yani başarılı olacağını da ümit ediyorum. Evet. Hocam, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Telefon görüşmesinin yani telefonun ucunda, diğer ucundaki e, kişi Avusturya'da altyapı antrenörlüğü yapan ve Avusturya'nın ünlü kulüplerinden, yani altyapısı çok güçlü olan kulüplerinden bir tanesi nin şu anda U7, U8 ve U9 olarak takımlarını, yani alt branşlarının antrenörlüğünü yapıyor. Ve bugün kendisiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Sağ olsun, kendisine çok teşekkür ediyorum. Yayınımızı izliyor olabilir veya izleyecektir de. Kendisine projelerimizden bahsettim. Yayınımızla ilgili projemizden bahsettim. Henüz daha çok küçük ama gerçekten ses getirecek, kayda değer, altı dolu işler yapmak istediğimizi anlattım kısaca telefonda. Kendisiyle zaten oturup konuşacağız da. Akabinde şöyle bir programda mutabık kaldık. Yani sözleştik diyeyim. Önümüzdeki haftalarda kendisinin de müsait olduğu bir süreçte, dönemde Avusturya ve Avrupa liglerinde, alt liglerde genç futbolcular nasıl yetişiyor? Hangi antrenmanları yapıyor? Hangi mental ağırlıklara yön veriliyor? Nasıl yemeleri, nasıl içmeleri gerektiğiyle ilgili, teknik taktik olaylarla, konularla ilgili kendisini yayınımıza alacağız ve bizleri bilgilendirmesini isteyeceğiz, rica edeceğiz. Buradan da bunun şimdi hani yüzeysel olarak bir müjdesini verelim. O gün geldiğinde zaten tüm başlıklarımızda, tüm sosyal medya hesaplarımızda bunları da paylaşırız. O gün izleyicilerimizden, takipçilerimizden sorular gelebilir. Soruları da yanıtlarız. Ayrıca yanı sıra
belki aynı yayın veya daha sonrasında yine Avrupa'daki menajerlik sistemiyle ilgili yine bir menajerlik yapan, şu an aktif menajer olan bir konuğumuzu daha yayına alacağız. Kendisi de bu sezon yarı yıl sezonunda, yani Şubat transfer sezonunda Türkiye'ye ciddi bir transfer gerçekleştirdi Avusturya'dan. Şimdi burada isimler vermiyorum. Sadece yüzeysel konuşuyorum konuları. Bu konularla ilgili önümüzdeki süreçte, haftalarda, yani çok uzun bir süreç olmayacak, dönem olmayacak, konuklarımız olacak. Şimdiden de yüzeysel olarak bunun müjdesini veriyorum. Çok verimli bir program olacak veya programlar olacak, altı dolu olacak. Belki kendileri ilerleyen süreçlerde sürekli programımıza katılmak isteyeceklerdir. İsimler vereceklerdir. Burada telaffuz edilen isimler belki bizim çevremiz tarafından duyulacaktır veya en azından hani isimler olmasa da sistemi anlatacaklardır hocam. Dolayısıyla çok faydalı bir program veya programlar olacağını düşünüyorum. Çünkü Avrupa'da gerçekten şu anda Türk kökenli çok iyi oyuncular var. Çok güzel oyuncular var. Yani keşfedilmeyi bekleyen, şimdi bizler 17-18 yaşları falan görüyoruz. Ama onun daha altında şimdiden cevher olan ve gözlemlenmeyi bekleyen, tabii gözlemleniliyorlardır illaki, tabii menajerler falan var, onları söyledik, ama bizim takımlarımız tarafından daha fazla irdelenmesi gereken oyuncular var. Hatta ve hatta belki, hani bunu şimdi burada çok şey olmasın, yanlış da anlaşılmasın, ama biraz böyle takipçilerimiz falan çoğalmaya başladığında Türkiye'de futbol oynamış Avusturya kökenli futbolcular var. Onları da yayınlarımıza alma durumumuz söz konusu. Onlarla ilgili de bugün bir ikinci telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Onu size atladım hocam söylemeyi. Burada sürpriz oldu size. Atladım açıkçası. Şu an bir anda aklıma geldi. Ya bir de çok fazla dillendirmek de istemiyorum. Çünkü bunları ne kadar çok dile getirirsek olur ya, belki ileride hani bir şey olur, yayına çıkartamayabiliriz. O olur, bu olur. Sonra vay efendim siz şöyle dediniz, böyle dediniz, şu oldu, bu oldu da hani ne oldu falan gibisinden durumlar da olabilir. Ama Allah'ın izniyle inşallah projelerimiz var. Türkiye'den çok çok ünlü duayen gazetecilerle ilgili bazı projelerimiz var. İkinci görüşmemde, telefonumda da bunu yine görüştük. Fakat şu an hani dediğim gibi çok erken bazı şeyler için. Kanalımızın biraz daha büyümesi lazım. Biraz daha gelişmesi lazım. Ondan sonra bu söylediğimiz konuları çok daha gönül rahatlığıyla ve emin bir şekilde seyircilerimize, izleyicilerimize aktarabileceğiz hocam. Durumlar böyle. Size, yani daha doğrusu şöyle bir mesaj var hocam. Kaan Bey demiş ki Onaçu Endombele karışımı bir adam bu demiş. Yani şeyi bahsetmiş. Hemen ekrana getirelim. Markao'dan bahsetmiş. Hocam size bırakıyorum. Güzel bir tespit. Evet, Kaan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsun. Güzel bir tespit yapmış. Güzel bir kombin oluşturmuş. Hocam bir jenerik gireceğim. Evet. Vaktinizi hemen kısaca alıyorum. Bir mola verelim bu arada. Evet. Hemen izleyicilerimize bir jenerikle de molamızda iştirak edelim. Evet. Giriyorum hocam. Evet. Evet hocam. Evet. Hocam
Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Evet. Güzel bir jenerik. Bu sizin katkınızla oldu. Sağ olun, var olun. Böyle şeyler, jenerikler, böyle katkılar yayınımızı güçlendiriyor hocam. Evet, buradan bu jeneriği hazırlayan kardeşimiz Metin Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Metin Ayrıca Bey, sağ olsun. evet, ayrıca bunun ve bunun gibilerin devamının geleceğini kendisi bizzat bize söyledi Sağ ve olsun. teknik konuda her türlü yardımı yapabileceğini ve bizimle paylaşabileceğini bildirdi. Buradan kendilerine olsun. çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Çok sağ olsun. Teşekkür ediyoruz. Hocam 50 dakika oldu. Tabii Evet. yani Galatasaray'ın bugünkü kupa maçından girdik. Yayın ihalesinden devam ettik. İşte futbolcuları konuştuk. Hocam son bir başlığımız var. Şöyle bir görselimiz var. Bu hafta sonu biliyorsunuz büyük derbi. Yani gerçekten Galatasaray'ı, Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi, bütün ülke bu derbiye kitlenecek resmen. Saatler derbi saatini gösterdiğinde Türkiye'de hayat duracaktır. Hayat duracak ve herkes bu maçı izleyecek. Bırakın Türkiye'yi, Avrupa'nın birçok şehrinde bu maç büyük bir heyecanla bekleniyor ve büyük bir heyecanla izlenecektir. Taraftarları, Beşiktaş taraftarı olsun, Galatasaray taraftarları olsun, takımlarını galibiyeti için tüm gönüllerince güzel şeyler dileyecekler. Fakat tabii bir kişi galip gelebilir. 3 skorlu bir tahmin de olabilir. Yani Galatasaray galibiyeti, işte ne bileyim Beşiktaş galibiyeti veya beraberliği olabilir. Hocam uzun zamandır Halil Umut Meler biliyorsunuz Ankara Başkanı'nın tarafından saha içerisinde darp edildi ve darp sonrası maç yönetmiyordu. Yanlışım varsa düzelsin lütfen izleyicilerimiz de veya siz. Evet. Bu derbiye verildi. Halil Umut Meler Beşiktaş Galatasaray derbisini yönetecek. Hocam ne diyorsunuz? Bence isabetli bir karar olmuş. Bir nevi iade-i itibar dediğimiz konu da gerçekleşmiş oldu burada. Bu maçta FIFA olacak. kokatlı kendisi. Evet, olacak bir şekilde yani. İade-i itibar da olmuş olacak. Halil Umut Meler hocamız çok başarılı bir hocamız. Dediğiniz gibi FIFA kokartlı. Ben inanıyorum Galatasaray Beşiktaş Galatasaray derbisinde de başarılı bir maç çıkaracaktır. Bu maçta bu hocayla ilgili dün Beşiktaş'ın bir açıklaması vardı. Yani burada biz güveniyoruz Halil Umut Meler hocamıza, güzel bir maç, tarafsız bir maç yöneteceğiyle ilgili falan diye. Güzel dilekler. Beşiktaş'ın bu açıklaması da güzel bir dilek. Biz de aynı temennilerde bulunuyoruz yani. Sıkıntısız, sağduyulu bir maç çıkaracağını düşünüyoruz. Evet. Hocam VAR kayıtları açıklanmaya başladı. VAR kayıtları açıklandıkça bakıyoruz yani VAR kayıtları açıklandığı halde bile hiç kimse memnun değil, mutlu değil. Yani hani VAR kayıtları açıklansın artık rahatlayalım diyordu tüm spor kamuoyu. VAR kayıtları açıklandı. Bu sefer şunu söylemeye başladık. Yani ben de açıkçası kendi adıma öyle düşünüyorum. İşte VAR kayıtları, konuşmaları editleniyor. İşte editlenerek servis ediliyor. Bütün konuşmalar detaylı bir şekilde aktarılmıyor veya çok geç geliyor. Yani bunu stat içerisinde anlık statta açıklansa daha iyi olmaz mıydı gibi böyle temennilerimiz var. Bu sefer öyle bir şey açıklansa seyirci galyana gelebilir. O da bir risk. Bu da bir problem olur yani diye düşünüyorum. Yani Türk hakemleri şu anda gerçekten yerlerde diyebilirim. Ama benim gözlemlediğim VAR kayıtlarından da yola çıkarak hocam Türk futboluna VAR'ın başındaki hakemler yön veriyor. Yani
Bakıyoruz, dinliyoruz, izliyoruz. Diyor ki ben diyor burada diyor bu pozisyonu diyor şu şekilde değerlendiriyorum. Seni diyor bir kez daha izlemeye davet ediyorum diyor. Burada şöyle bir durum söz konusu var diyor. İşte ayağına basıyor. Bak görüyor musun diyor. İşte bak diyor şöyle oldu diyor. Böyle oldu diyor. Sahanın içindeki hakemi inanılmaz yönlendiriyorlar. Yani var hakemin, daha doğrusu yönlendirmek, evet yönlendirecek ama kararları tamamıyla saha kenarındaki vardaki hakemler alıyor ve veriyor. Oysa Evet. ki ben geçen, şu an hangi maçta hatırlayamayacağım ama Avrupa maçında bir hakeme denk geldim. Hakem, hatta iş yerinde arkadaşımızla da konuşuyorduk. Hakem VAR'dan uyarı geliyor hocam. Diyor ki gel diyor, izle diyor. Hakem şöyle yapıyor. Evet. Ben diyor gördüm diyor. Bende diyor. Ben pozisyonu gördüm. Pozisyon devam ettiriyorum diyor. Ve gördüm diyor. Hocam öyle şeyler oluyor ki orta hakem faul veriyor. Bak, orta hakem faul veriyor. VAR hakemi çağırıyor. Biz diyor burada diyor sizi diyor tekrar izlemeye davet ediyoruz diyor. Bize göre diyor burada diyor kart var diyor. Kartın rengi de kırmızı diyor. Bak VAR'daki. O zaman da orta hakem diyor izliyor. Aa evet diyor, tamam diyor, haklıymışsınız diyor. Tamam abi diyor. Abi diyor bir de yani. Tamam, misal ya ben tabii biraz ironi yapıyorum da. Yani arada ironiler de yapıyorum ben. Tamam abi diyor. Kartın rengi kırmızı diyor. Gidiyor kırmızıyı veriyor. Ya kardeşim, ey hakem, ey hakemler, sen kararın yanlış da olsa faulünü çal, kartını göster, dönecekse VAR'dan dönsün. Sen VAR'ın verdiği karara göre hareket etme. VAR senin hatalarını düzeltmek, yani sen kartı göster, kartının rengini kırmızı göster, ondan sonra gerekiyorsa iptal et, de ki rengi sarı de, sarıyı göster. Yani Evet. VAR'daki hakemler, VAR'ın başında, kameraların başındaki o hakemler orta hakem ve maçı inanılmaz derecede yönlendiriyorlar hocam. Bu da benim kendi gözlemim ve kendi düşüncem. Zor denklemler. Umarım bir şeyler düzelir. Ya hocam dün dedik ki TFF ile savaşı kimse kazanamaz. Kimse kazanamayacak. Kılıçlar çekildiyse eğer, ne Fenerbahçelisi, ne Galatasaraylısı, ne Beşiktaşlısı, ne Trabzonsporlusu TFF ile olan savaşı kazanamaz. Bugün de bunu ihalede gördük. Bugün Dursun Özbek ihalenin açıklanma toplantısına dahi katılmadı. Alişen diyorum. Ali Koç gitti ve diğer kulüp başkanları orada bulundular. Dursun Özbek yoktu. Dolayısıyla kararda tamamen, yine her ne kadar kulüpler biz yeniden istemiyoruz dese de, ben bu işin arka planında Saran grubunun bir Tabii. Fenerbahçeli, yani başkanın olması, Fenerbahçe kökenli bir yayıncı kuruluşun olacağından dolayı biraz da burada da bir durum, yani böyle bir düşünce manipülasyon Yani diğer olmuş oldu. diğer Kulüpler Birliği Başkanı da dolayısıyla Ali Koç'un olması burada diğer Aynen kulüpleri öyle hocam. etki altına aldığı anlaşılıyor. Yani öyle düşünülüyor yani işin Aynen öyle aslı. hocam. Evet. Hocam neler dönüyor neler. Evet. İnşallah her şey sağduyulu ve güzel bir şekilde gelişir. Yani Hocam burada şunu çıkartabilir miyiz Barış Bey? Yani e, eğer ki ihale Saadettin Saran'a kalırsa 5 yıllık bir anlaşma olmuş olacak. 5 yıl Fenerbahçe'nin şampiyonluğa veya kupalara ambargo koyması söz konusu olabilir mi diye olabilir belirtmek hocam. istiyorum. Olabilir. Evet. Ya ben var ya, ben bu sezon için şöyle söyleyeyim. Allah'tan Beşiktaş, Trabzon falan potada değil hocam. Puanlar yakın olsa var ya, ortalık yıkılır. Ortalık toz duman olur. Daha kötü olurdu yani. Şimdi şu anda en çok sesi çıkan Fenerbahçe, Galatasaray spor kulüpleri.
bunların sesi çok çıkıyor. Çünkü bunlar şu anda özellikle Fenerbahçe 10 yıldır bir şampiyon olamamış bir takım. İster istemez şampiyonluğa da bu kadar çok yaklaşmışken bu avantajı da kaybetmek de istemiyor. Ve saha içi saha dışı her türlü bel altı bel üstü girmeye çalışıyor. Tabii bizim yani şöyle söyleyeyim, Galatasaray takımının kulüp başkanı olsun şu anda henüz hocayla ilgili bir durum söz konusu değil ama yakında birkaç hatalı hakem hataları falan olsun, Okan Hoca da devreye girer. Çok zor dönemler de çıkabilir ama Allah'tan diyorum hocam, potada Beşiktaş yok, Trabzon yok. Bunlar da olsa var ya, Türk futbolunda kaostan geçilmez. Herkes birbirini yiyip yani böyle bir kaos ortamı olacak gibi bir durum olabilirdi. İyi ki şu anda iki takım gidiyor ama ortalık hala ne bileyim toz duman hocam ya. Evet. Her şeyin hayırlısı olsun. Hocam bir saati doldurduk. Evet. Konularımıza değindik. Gelecekle ilgili planlamalarımızı paylaştık, söyledik. Bugün yayınımızı isterseniz yine sonlandıralım. Bizi izleyen tüm takipçilerimize buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizi izledikleri için, mesaj attıkları için umarım ailemiz daha da iyi zaman içerisinde gelişecek, büyüyeceğiz ve daha altı dolu, daha derin konular konuşacağız. Daha bilgili konulara gireceğiz ve insanlar bizi izlediklerinde daha faydalı konularla karşılaşacaklar. Ya tamam, yeri gelecek biz de belki bazen sesimizi yükselteceğiz. Yapmamız gerekiyor. Bizim de sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Ama tabii bizim sesimiz her zaman oyun kuralları içerisinde olacaktır. Oyun kurallarının dışına pek çıkmayı düşünmüyoruz. Hocam sizin de ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Yayına katkılarınızdan dolayı. Evet. Diyorum ve sözü size bırakıyorum. Son sözü hocam. Hepinize, evet, herkese iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Buyurun hocam, söz size. Evet. Gecenin bu geç vaktine kadar bizleri izleyen tüm seyircilerimize, takipçilerimize buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Ve bizleri izlemeye devam etmelerini rica ediyoruz. Herkese buradan saygılar, iyi akşamlar.